Şöyle bir sahne düşünelim. Patronun bugünkü toplantıda o iğneleyici lafı ettiğinde içinden böyle bir şeylerin koptuğunu hissettin. Bütün bedenin gerildi ama derin bir nefes aldın, profesyonelim ben dedin ve sustun, gülümsedin. Hı hı. Çok tanıdık bir an. Evet. Sonra akşam trafiğine çıktın. Her yer kilit. Yarım saat boyunca arabalar milim milim ilerliyor. Direksiyonu o kadar sıktın ki parmak boğumların beyazladı. Yandaki araç aniden önüne kırdı, yine de kornaya basmadın. Hani yutkundun ve devam ettin. Bütün o stresi içine atarak. Aynen öyle. Sonra markete uğradın. Yorgun argın kasada beklerken biri geldi, hiçbir şey demeden kaynak yapıp o sıraya senin önüne geçti. Gözlerini devirdin, içinden koca bir küfür ettin ama şimdi olay çıkarmayayım, değmez dedin, yine sustun. Sonra eve geldin, o anahtarı deliğe soktun, kapıyı açtın, eşin içeriden dünyanın en sıradan sesiyle omuz silkecek kadar basit bir şekilde "Günün nasıldı?" dedi. Ve o an Ve sen inanılmaz bir şiddetle o yani incir çekirdeğini doldurmayacak bir şeye, belki de sadece o anki ses tonuna patladın. Ya da çocuğun salonda koşarken yanlışlıkla bir bardak suyu halıya döktü. Normalde gülüp geçeceğin, canın sağ olsun diyeceğin şeye orantısız bir öfkeyle bağırdın. Sonra ne oldu? Çocuğunun ya da eşinin gözündeki o korkuyla karışık şaşkınlık anını gördün. Ve o an içine koca bir taş oturdu. Kendi kendine dedin ki, bu ben değildim. Peki kimdi? o sessiz suçluluk anı var ya, insanın kendi sesinden, kendi tepkisinden korktuğu ve o yutkunamadığı an. Gerçekten de masamızdaki kaynakların, araştırmaların merkezinde tam olarak bu kırılma noktası var. Bugün o kapıdan içeri sızan karanlık bulutun anatomisini çıkaracağız aslında. O zaman hemen konuya girelim çünkü bu hepimizin gönlünde olan bir sayfa. Ben de o pişmanlığı defalarca yaşadım, eminim sen de yaşamışsındır. O yüzden baştan bir anlaşma yapalım. Bugün burada kimseyi yargılamıyoruz. Bir tanı koymak, senin sorunun şu demek için burada değiliz. Dinleyen dostum, sen kötü biri değilsin. Sadece üstünde çok ağır bir şey taşıyorsun ve onu yanlış yere bırakıyorsun. Kesinlikle. Ve bu o kadar insani bir durum ki. Öyle. Yani bütün gün dışarıdaki yabancılara, hatta sevmediğimiz insanlara bile gösterdiğimiz o bitmek tükenmez sabır, neden evimizin eşiğinden adım attığımız an buharlaşıyor? Ne oluyor o kapının arkasında? Psikolojide bu mekanizmayı açıklayan kavram güvenli liman etkisi. Yani safe harbor effect olarak geçiyor. Ama işin sadece kavramsal boyutuna değil, biraz biyolojik boyutuna da bakmamız lazım. Bizler dış dünyada, o toplantı odasında ya da trafikteyken sinir sistemimiz sempatik moddadır. Yani sürekli bir alarm hali. Aynen öyle. Savaş ya da kaç durumunda. Tehdit altındayızdır. İşimi kaybedebilirim. Bu adam bana saldırabilir. Rezil olabilirim. Beynin amigdalası sürekli bir radar gibi tehlike tarar. Prefrontal korteks dediğimiz o mantıklı, filtreleyen, bizi medeni kılan beynimiz ise bu dürtüleri bastırmak için devasa bir kalori harcar. Gülümse, sus, uygun davran der sürekli sana. Yani aslında dışarıdaki o iyi insan profili bize inanılmaz bir enerji faturası kesiyor. Muazzam bir fatura hem de. Beden sürekli bir tetikte olma halini sürdürmeye çalışıyor gün boyu. Eve geldiğinde ise kapıyı çekip kilitlediğin an zihin ve beden çok eski, ilkel bir mesaj alır. Tamam, artık tehlike geçti. Mağaradayız, güvendesin. İşte o an bütün gün o duyguları bastırmak için çalışan prefrontal korteks mesaiyi bitirir, tabiri caizse şalteri indirir. Şalter kapanıyor. Evet, beden parasempatik faza yani dinlenme fazına geçer. Gard düştüğü an gün boyu yutulan, kaslarda ve sinir sisteminde biriken ne varsa bir sızıntı halinde o kapıdan içeri girer. Maskeler sadece güvende hissettiğimiz yerlerde, tehlike arz etmeyen insanların yanında düşer. Dur bir dakika, bu çok acımasız bir tasarım hatası değil mi? Yani sen bana aslında şunu söylüyorsun. Ben eşime, çocuğuma ya da aileme zarar veriyorum çünkü onlara güveniyorum. Evet, tam olarak bunu söylüyorum. Onların beni terk etmeyeceğini, bana zarar vermeyeceğini bildiğim için en tehlikeli halimi onlara saklıyorum. İnanılmaz. İnsan doğasının en çıplak çelişkilerinden biri bu aslında. O patlamaların altında son derece çarpık bir güvenlik algısı yatıyor. Farkında olmadan karşımızdakine seni seviyorum ve senin beni bu en kontrolsüz halimle bile kabul edeceğini, beni bırakmayacağını biliyorum diyoruz.
Tabii bu sinir sisteminin bir illüzyonu o an için. O an karşı tarafın ne hissettiğini okuyacak kapasitemiz geçici olarak kapalı oluyor. O yorgunluktan dolayı empati kuramıyoruz. Kendi hayatından düşününce bu o kadar mantıklı ki, hani ofiste kriz anlarında hallederiz arkadaşlar, sakin olalım diyen o toparlayıcı, pozitif tip benim. Ama aynı günün akşamında evde internet biraz yavaşladı diye tahammülsüz, huysuz birine dönüşebiliyorum. Dinleyen dostum, sen de dışarıdaki o harika insan maskesini portmantoya astığında altından çıkan kişiden bazen korkuyorsun biliyorum. Çoğumuz korkuyoruz. Bu çok evrensel bir deneyim. Peki bu duygular neden form değiştiriyor? Yani o anki patlamanın asıl sebebi gerçekten çocuğun döktüğü su olamaz değil mi? Bu bastırılan enerji içeride tam olarak ne yapıyor? Doktor Gabor Mate'nin çalışmaları bu konuda bize çok net bir harita sunuyor. Mate'ye göre duygular buharlaşıp kaybolmaz. Duygu, bedende fiziksel bir iz bırakır. Patronun o lafı ettiğinde bedenin kortizol ve adrenalin salgıladı. Kalp atışın hızlandı, kasların gerildi. Bütün o kimya devreye girdi. Aynen. O enerjiyi eyleme dönüştürmedin ama. Yani adama bağırıp masaya vurmadın. Peki o kimyasallar nereye gitti? Kanında dolaşmaya devam ediyor. Amigdala hala tehdit var alarmı çalıyor. Ama sen dışarıdan gülümsüyorsun. Beden, içindeki bu kimyasal basıncı tahliye etmek için en düşük maliyetli fırsatı kollamaya başlıyor. Aklıma direkt asitli bir gazoz şişesi geliyor bunu dinlerken. Şöyle düşün, gün boyu sırt çantanda sallanıp duran, merdiven çıkarken çalkalanan, otobüste sarsılan bir şişe. Kapağını sokak ortasında veya ofiste açamıyorsun çünkü açarsan her yere köpürecek, üstün başın batacak. Çok güzel bir benzetme. İnsanlar sana deli herhalde diye bakacak. Yani bunun sosyal bir bedeli var. Ne yapıyorsun? Dişini sıkıyorsun, eve kadar dayanayım diyorsun. Evden içeri giriyorsun, güvendeyim diyorsun. Ve o kapağı bir çeviriyorsun, bom! Bütün asit, o an karşında kim varsa en değer verdiğin insanların üzerine boca ediliyor. Bu mekanizmayı harika özetleyen bir durum bu gazoz şişesi. Çünkü o gazozun basıncını yaratan şey evde kapağı çeviren eşinin günü nasıldı sorusu değil. Değil, evet. Basınç sabahtan beri birikiyordu. O soru sadece tetiği çekti. Mate burada paradigma değiştiren bir uyarı yapıyor aslında. Diyor ki, o patlamadan sonra kendinize ben o ufacık şeye bir bardak suya neden bu kadar yükseldim diye sormayın. Çünkü soru yanlış. Doğru soru ne peki? Doğru soru şu, benim o an dışarı vurduğum kortizol, o öfke enerjisi asıl nerede üretilmişti? Hangi odada, hangi toplantıda o asit birikmeye başladı? Güzel, bu çok aydınlatıcı ama aklıma takılan bir şey var. Eğer insan bedeni ve beyni bu kadar zeki ise, bu evrimsel mekanizma neden o enerjiyi spor salonunda, yürüyüşte ya da kendi kendine kaldığı bir anda atmıyor da akşam yemek masasında çocuğa patlayarak atıyor? Yani neden en masum hedefleri seçiyoruz? Çünkü beyin enerji tasarrufu yapmayı sever. Her zaman en az sosyal direnç göreceği yolu seçer. Spor yapmak ekstra bir irade ve enerji gerektirir. Ama seni seven birine bağırmak, bedavaya yakın bir deşarj yöntemidir beyin için. Karşı taraf seni yatıştırmaya çalışır, alttan alır, senin o anki stresini emer. Yani beyin bu kolay yolu öğreniyor. Kesinlikle öğreniyor. Ve öğrenilmiş demişken aslında masamızdaki kaynakların işaret ettiği çok daha derin bir katman var. Bizler sadece bugünün trafiği veya bugünün patronu yüzünden böyle davranmıyoruz. Bu gazoz şişesinin şekli ve ne kadar basınca dayanıklı olduğu aslında çok önceden belirleniyor. Nasıl yani? Konuyu çocukluğa veya genetiğe mi bağlıyoruz şimdi? Genetik değil ama nörobiyolojik bir programlamadan bahsediyoruz. Psikolojide nesiller arası aktarım dediğimiz bir durum var. Biz stresle nasıl başa çıkacağımızı, nasıl eş ya da ebeveyn olacağımızı böyle kitaplardan okuyarak öğrenmeyiz. Çocuklukta anne babamızı izlerken beynimizdeki ayna nöronlar bir harita çıkarır. Rol model alıyoruz farkında olmadan. Aynen öyle. Eğer bir çocuk dışarıdaki insanlara karşı son derece saygılı, uyumlu ama evin kapısı kapandığında kontrolsüzleşen, sürekli bağırıp çağıran bir ebeveyn figürüyle büyümüşse, o çocuğun sinir sistemi şu denklemi yazar. Dışarısı tehlikeli, orada kurallara uy ama ev sınırların olmadığı, her türlü duygusal şiddetin serbest olduğu bir yerdir. Of, bu çok sarsıcı. Yani bugün eşimize ya da çocuğumuza kontrolsüzce yükseldiğimizde aslında biz o an kendimiz bile değiliz. Çoğu zaman değiliz.
Belki de dedelerimizden, annelerimizden kalan sararmış çok eski bir senaryo kağıdını okuyoruz farkında olmadan. Dinleyen dostum, umarım bu anlattıklarımız omuzlarındaki "bende bir sorun var, ben toksik biriyim" etiketini biraz olsun hafifletiyordur. Biz çoğu zaman sadece bize yüklenen eski kodları çalıştırıyoruz. Çok doğru. Kendimizi suçlamak yerine o mekanizmayı anlamak çok daha iyileştirici. Ama tabii bu durumu kabullenip "ne yapayım çocukluğum böyle geçmiş" diyerek kenara çekileceğimiz anlamına da gelmiyor bu. Çünkü bu kodlar ilişkilere çok ağır zararlar veriyor. Yani biz o anki patlamanın nedenini anladık, dedelerimizden dedik, kortizol dedik ama karşımızdaki insan, eşimiz, çocuğumuz sadece üzerine dökülen o asidi görüyor. Zamanla ne oluyor bu ilişkilere? İşte burada John Gottman'ın 10 yıllar süren araştırmalarına bakmak zorundayız. Gottman ilişkileri neyin bitirdiğini bulmak için binlerce çifte laboratuvar ortamında izlemiş bir araştırmacı. Ve vardığı sonuç o filmlerdeki gibi dramatik değil. İlişkileri böyle vazoların havada uçuştuğu, kapıların çarpıldığı büyük ihanetler veya devasa kavgalar bitirmiyor çoğu zaman. Nasıl yani? O büyük dramalar değilse ne bitiriyor? Hepimizin aklına o büyük olaylar gelir çünkü. Değil mi? Ama Gottman'ın duygusal erozyon dediği o mikroskopik anlar bitiriyor asıl. O kapıdan yorgun girdiğinde eşinin "nasılsın" sorusuna yüzüne bile bakmadan mırıldandığın o kısa iyi cevabı. Göz teması kurmadan o soğuklukla, Evet, ya da çocuğun sana heyecanla bir şey gösterirken, senin gözünü telefondan ayırmadan, "hı hı, çok güzelmiş" demen. O ufak tahammülsüzlükler, göz devirmeler, gereksiz alınganlıklar, bunlar her gün tekrarlandığında ilişkiyi içten içe çürütüyor. Gottman bunu çok somut bir kavramla açıklıyor. Duygusal banka hesabı. bekle. Dur bir dakika. Banka hesabı mı? Bu kulağa inanılmaz ticari ve soğuk gelmiyor mu? Evlilik, sevgi, aile dediğimiz şey koşulsuz olmalı. Neden bir muhasebe defteri tutar gibi kredi borç ilişkisi üzerinden tanımlıyoruz ki bunu? İlk duyduğunda ticari gelmesi çok normal, birçok insan böyle tepki veriyor. Ama Gottman bunu sevginin koşullu olması anlamında kullanmıyor. İnsan psikolojisinin güven inşa etme biçimini anlatıyor. Güven bir his değildir, güven bir birikimdir. Eşine gülümsediğinde, onu gerçekten dinlediğinde, sabah ona bir kahve yaptığında o güven hesabına yatırım yapıyorsun. Ufak tefek depozitolar yatırıyoruz. Aynen. Fakat akşam o gereksiz öfke patlamasını yaşadığında ya da onu küçümsediğinde o hesaptan yüklü miktarda para çekiyorsun. İnsan beyni negatifi daha güçlü kaydettiği için Gottman'ın bulgularına göre bir negatif anın tahribatını silmek için 5 pozitif etkileşim gerekiyor. 5'e 1 oranı var. Oha! Demek istemiyorum ama gerçekten oran çok yüksekmiş. 5 güzel şey yapacaksın ki o bir tane patlamayı temizleyebilesin. Kesinlikle. Eğer sürekli çekim yapıyor ve yerine koymuyorsan hesap iflas ediyor. Sevgi bitmiyor belki ama güven ve saygı bitiyor. Ve hesap eksideyken artık o en küçük bir tartışma bile boşanma noktasına gelebiliyor. Bu hesabı eksiden kurtarmanın tek bir yolu var. Özür dilemek. O anı fark edip gerçekten sorumluluk almak. Hı hı. Ama işte burada asıl düğüm noktasına geliyoruz bence. Kendime de sorduğum, eminim dinleyenlerin de şu an aklından geçen o ağır soruyu masaya koyalım. Eğer mesele bu hesabı korumaksa, en çok sevdiğimiz, bizi en iyi tanıyan insana karşı haksızlık yaptığımızda özür dilemek neden dünyadaki en zor eyleme dönüşüyor? Çok ironik değil mi? İnanılmaz ironik. Dışarıda, markette tanımadığım birinin ayağına yanlışlıkla bassam saniyesinde "ah çok affedersiniz kusura bakmayın" diyebiliyorum gayet refleks olarak. Yüzüm kızarıyor falan. Ama evde haksız yere bağırdığım eşime bir özür dilerim demek, o iki kelimeyi yan yana getirmek neden boğazıma diziliyor? Bu hepimizin paylaştığı çok derin bir kırılganlık paradoksu aslında. Yabancıya özür dilerken ortada bir risk yoktur. Ayağına basmışındır, özür dilersin, konu kapanır ve o adamı bir daha görmeyeceksindir zaten. Ego zedelenmez. Ama evde seni en çıplak halinle bilen insana karşı haksızlığını kabul etmek, senin bütün o savunma duvarlarını yıkman demektir. Bir nevi teslim olmak. Evet. Birincisi ego devreye girer o an. Evet bağırdım ama o da o cümleyi öyle kurmasaydı diyerek faturayı bölüşmeye, kendimize bir haklılık payı çıkarmaya çalışırız. İkincisi ve asıl felç edici olan utançtır. Utanç.
Kendini o an o halde gördüğünde duyduğun o çirkinlik hissi. Kesinlikle öyle. O patlama anı geçip prefrontal korteks tekrar devreye girdiğinde, sakinleştiğinde geriye dönüp kendi davranışımıza bakarız ve hissettiğimiz utanç o kadar yoğundur ki onunla yüzleşmektense hiçbir şey olmamış gibi konuyu kapatmak, televizyona bakmaya devam etmek beynin kaçış mekanizmasıdır. Sanki o olay hiç yaşanmamış gibi davranırız. Aynen. Üçüncüsü de demin konuştuğumuz o illüzyondur. Nasılsa beni biliyor, kötü niyetli olmadığımı biliyor, beni affeder, işte bu tembellik o banka hesabını sessizce boşaltır. Eğer tehlike buysa, yani bu yavaş yavaş iflas etme hali ise, o zaman bu hesaptan habire para çekmeyi en başta nasıl durduracağız? Modern psikoloji, Gottman falan özür dile diyor, işte fark et diyor. Peki kadim gelenekler, eski bilgeler bu işi o kapıdan içeri hiç girmeden çözmenin bir yolunu bulmuş olabilir mi? Notlarımızda bu modern probleme çok eski, hiç beklemediğim yaklaşımlar var çünkü. Evet, bu mekanizmanın şifresini çözmek için önce Vietnamlı bilge Thich Nhat Hanh'a bakabiliriz. O, meseleyi çok zarif bir öfke tohumu metaforuyla açıklıyor. Der ki, hepimizin içinde iyi tohumlar da var, öfke tohumları da. Gün içindeki o iş stresi, trafikteki adamın önüne kırması, patronun tavrı, bütün bunlar o öfke tohumunu sular. Sen akşam evin kapısına geldiğinde o tohum çoktan filizlenmiş, büyümüş bir bitki haline gelmiştir. Yani sen kapıdayken zaten o öfkeyle dolusun. Evet, Thich Nhat Hanh'ın sunduğu çözümse bir farkındalık pratiğidir. Elini o kapı koluna attığında içeri girmeden önce bir saniye dur ve kendine de ki, şu an içimde o öfke tohumu büyümüş halde. İçeriye yalnız girmiyorum, onu da taşıyorum. Bunu fark edip bilinçli bir nefes almak, o prefrontal korteksi yeniden devreye sokar. Sadece bir nefes. O saniyelik duraksama, tohumun zehrini eve bulaştırmanı engeller. Neden seslenen bir referansımız var mı buna dair? Var, hem de çok daha derin bir etik çerçeve sunan bir kavram var tasavvufta. İhsan. İhsan. Yani ihsan derken birine güzellik yapmak, bağışta bulunmak gibi bir şeyden mi bahsediyoruz? Gündelik dildeki gibi. Kelime anlamı oralara çıksa da tasavvuftaki karşılığı çok daha zorlu bir ahlak sınavıdır aslında. İhsan sadece iyi davranmak değil, en mükemmel, en doğru olanı kimse bakmıyorken bile yapabilmektir. Tasavvuf bize çok net bir ayna tutar ve der ki, en büyük hak, en yakınındakinin hakkıdır. Dışarıda, sokaktaki yabancıya gülümsemek, iş arkadaşına nezaket göstermek kolaydır. Bu bir vitrin ahlakıdır. Çünkü orada bir bedel var, bir vitrin var. Tabii, orada sosyal bir beklenti var, bir ceza ya da ödül sistemi var. Asıl imtihan, asıl ihsan, günün sonunda en yorgun, en tükenmiş, egonun en dibe vurduğu o an, o kapıdan içeri girdiğinde evdekine karşı şefkatli kalabilmektir. Hatta kaynaklarımızda bunu destekleyen çok bilindik bir hadis var. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Biliyor musun, bunu hiç böyle düşünmemiştim. Bu aslında bizim o modern başarı anlayışımızı tamamen ters yüz ediyor. Biz bugün neyle övünüyoruz? Toplantıda ne kadar iyi bir sunum yaptığımızla, krizleri ne kadar profesyonelce yönettiğimizle, dışarıdaki imajımızla. Ama bu kadim felsefe diyor ki, senin asıl karakter testin, kötü davrandığında hiçbir sosyal bedel ödemeyeceğin, seni zaten her halinle kabul eden kişiye nasıl davrandığındır. Vitrindeki o parlak nezaket değil, akşam mutfaktaki o yorgun halinle gösterdiğin nezaket senin kim olduğunu belirliyor. Çok doğru bir özet oldu bu. Doğu'nun o nefes pratiğiyle bizim coğrafyanın bu erdem anlayışı aslında aynı yere çıkıyor günün sonunda. Gerçek insanlık dışarıdaki o maskeli baloda sergilediğin performans değil, güvenli limanında, gardın düştüğünde verdiğin sınavdır. İhsan, tam da o prefrontal korteksin yorulup pes ettiği an, iradeyle o şefkati ayak tutabilme sanatıdır. Çok güçlü bir kavram. Peki, bütün bu resmi gördük, modern psikolojiyi anladık, Doğu'nun o farkındalığını, Sufilerin ihsanını konuştuk. Dinleyenimiz şu an belki tamam diyor, kendimi birebir buldum bu hikayede. Bazen mutfaktaki o testte yeniliyorum, ne yapmalıyım diyordur. Bu bir kader değil sonuçta. Pratik olarak yarın akşam işten dönerken cebine ne koysun bu insanlar? İlk adım, az önce bahsettiğimiz o kapı eşiği ritüelini hayatın bir parçası yapmak. Eve girerken o anahtarı çevirmeden önce bir 5 saniye dur. Derin bir nefes al ve kendine sadece şunu sor. Bugün dışarıdan sırtımda kimin stresini taşıdım
ve şu an bunu kime fatura etmek üzereyim? Sadece bu soruyu sormak bile bir şeyleri değiştirir bence. Kesinlikle. Bunu fark etmek bile o kortizolün yönünü değiştirir. İkinci olarak, bedendeki o enerjiyi ailenin üzerine boşaltmadan önce başka bir tahliye kanalı bulmak. Eğer günün çok kötü geçtiyse, eve girmeden önce bir 10 dakika mahallede yürü. Arabada boş viteste sevdiğin bir müziği aç ve omuzlarını gevşet. Yani iş ve ev arasına o geçiş için bir tampon bölge yarat. Evet, o zehri dışarıda bırakacak bir karantina odası gibi. Bir alan açmak kendine. Peki ya tutamadık? Yani hepimiz insanız, ihsan mertebesine her gün her an ulaşamıyoruz. Yine o bardağa, o sorulan masum soruya patladık diyelim. O zaman ne olacak? O zaman üçüncü adım, yani o duygusal banka hesabını kurtarma adımı devreye girer. Eğip bükmeden, bahane üretmeden, egoyu tamamen bir kenara bırakarak net bir şekilde sorumluluk almak. Üzgülüm, seni kırdım. Bu çıkışımın seninle, senin sorduğun soruyla hiçbir ilgisi yoktu. Bugün işte çok yoruldum ve bunu yönetemedim. Yani amalar yok. Hayır, içinde ama kelimesi geçmeyen, sen de böyle yapmasaydın demeyen, karşı tarafın gerçekliğini onaylayan saf bir özür. Bu, o ilişkideki sarsıntıyı anında onarır. Kendi karanlığının sorumluluğunu almak aslında. Biliyor musun, bugün bu sohbet için okumaları yaparken kendi kendime şunu düşündüm. Şu an bizi dinleyen, belki sabahki o berbat trafiği çekip, işte bir sürü haksızlığa uğrayıp, akşam yorgun argın evine dönmüş olan dostum, bu döngünün içine düşmüş olman seni kötü bir insan yapmıyor. Gerçekten yapmıyor. Hayat yorucu, dışarısı bazen çok acımasız ve sen de o maskenin ardında sadece hayatta kalmaya çalışıyorsun. Sınırlarını korumaya çalışıyorsun. Ev, maskeni indirebildiğin tek yer. Bu bir zayıflık değil. Ama bunu fark etmek, işte bu her şeyi değiştirebilir. O kapıdan girmeden önceki bir anlık duraklama, koca bir ilişkinin, bir çocuğun geleceğinin kaderini baştan yazabilir. Farkındalık her zaman değişimin başladığı yerdir. Seçim yapma şansımız olduğunu hatırlamak, bu döngüden çıkışın tek yolu. Şöyle bitirelim o zaman. Ben sana bir cevap vermeyeyim, sadece bir soru bırakayım. Bu akşam yorgun argın eve dönerken eline o kapının soğuk kolunu attığında bir anlığına durup kendine sorabilecek misin? Ben bugün omuzlarımda aslında kimin yükünü taşıyorum?